Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün coğrafi astroloji yine uygulama yapacağız. Sizin haritalarınıza değineceğim. Şöyle bir toparlayalım. Geçen dersten sormak istedikleriniz, geçen derste sorduklarınızı silmedim. Onlar burada. Teknik olarak anlamadığınız bir yer var mı? Oraya değineyim. Elinizde paket dersler zaten birçok teori, yani ben açıklamıştım. Yine hem açıklayacağız hem örnek yapacağız. Hem açıklayacağız hem örnek yapacağız arkadaşlar. Bu iş başka türlü öğrenilmez. Yani istediğin kadar kitap oku, istediğin kadar hoca sana anlatsın. Uygulama görmüyorsan hiçbir şey öğrenemezsin hayatın bu hayatta. Abi sen sahaya indin mi? Yani malı gördün mü abi? Sahaya indin. Yani sen arazide dolaştın mı? Sen suya değdin mi abi? Islandın mı? Islanmadıysan istediğin kadar yüzme dersi al. Islanmadıysan yüzme bilemezsin. Dolayısıyla evrensel teori benim en büyük prensibim, uygulamalı ders arkadaşlar. Biz bütün konularda böyleyiz ha. Şurada bir soru vardı. Hocam ben farklı bir soru sormak istiyorum. Biz ülke değiştirdiğimizde, örneğin İngiltere taşındık, natalimiz de değişir mi? Natal haritası değişmez diye biliyorum, ancak bir arkadaşım bu konuda değişeceğine dair ısrarca söylüyor diyor. Ne dersiniz? Arkadaşınız aslında doğru söylüyor. Ama kısmen doğru. Yani şöyle diyeyim. Bunu bir yerde söylemeyin, sizi döverler yani, tamam mı? Teknik olarak şimdi ikisi de mümkün arkadaşlar. Evet, doğru. Teknik olarak bu kişi İngiltere'ye gittiğinde natal haritası değişiyor aslında. Reloke oluyor. Yani harita, ya Jüpiter dikkatimi dağıtıyorsun, seni kovarım. Nasıl kovdum ama? Dışarı attım. Şimdi evet, yani sen İngiltere'ye gittiğinde doğru, yani Türkiye'de, İngiltere'de doğdun, Türkiye'ye geldin, natal haritası değişiyor yani. Neden? Aslında ama şöyle değişiyor, yani senin doğduğun anda natal harita değişmiyor aslında. Natal harita aynı. Sana ne vaat ediyorsa o. Nerede doğduğunsa. Yani o değişmiyor yani. Ama senin doğduğundaki potansiyeli hangi yönüyle ya da nasıl ortaya çıkarabileceğini gösteriyor ülke. Yani dolayısıyla relokasyon, yani senin gittiğin yerde sen bu potansiyeli nasıl sergileyeceksin? Mesela senin 5. evindeki bir Mars, İngiltere'den Türkiye'ye geliyorsun, 6. eve kayıyor. Ne oluyor? Biraz daha iş hayatına, değil mi? Kendini birazcık daha rutinde daha fazla çalışır buluyorsun gibi, veya ne bileyim, ya da 7. evinde bulunan bir Mars yer değiştirdiğinde, uzak bir yere gittiğinde 7. evdeki Mars hani bulunduğun yerde seni ikili ilişkilerde çok zorluyor. Ama başka biri gitti 6. evine doğru kayıyor. Ne oluyor? İş hayatında zorluyor bu sefer. Yani 6. eve doğru kaydığını görüyoruz. Yani 6. evde iş hayatı, değil mi? İş arkadaşlarınla çok yoğun, çok çalıştığını, yorulduğunu görüyoruz. Öbür türlü ilişkilerinde yorulacaktı. Yani sen ilişkilerinde yorulma potansiyelini, ilişkiler konusunu daha çok iş hayatına doğru kaydırmış oluyorsun. Yani aslında harita değişmiyor. Potansiyelinin hangi coğrafyada, hangi potansiyeli nasıl açığa çıkaracağını. Çünkü o potansiyel sende var zaten. Hani natal haritan aynı. Ama o enerji senin bulunduğun, değil mi, jeodezik haritalarda yine bulunduğun yerin, ülkenin konumuna göre harita değişiyor. Dolayısıyla da yine aynı şekilde sen istersen hiç yer değiştirme. Yani fark etmez. Yani sen Türkiye'de doğdun. Türkiye'de doğdun. Yer değiştirmene gerek yok. Mesela ben Bandırma'da doğdum. Biga'da yaşıyorum. Arada çok, yani 40 dakikalık yol farkı var. Yani 40 dakikada ben Bandırma'ya gidiyorum. 30 dakikada. Şimdi bu kadar yakın mesafede oturuyorum yani. Benim haritam jeodezik olarak baktığım zaman, sonuçta ülke olarak ben bu ülkede ne vaat ediyor bana? Bu ülkede ben ne alacağım yani? Yani ben bu potansiyelimi bu ülkenin içinde nasıl alacağım? Bunu gösteriyor bana. Dolayısıyla yani aslında haritam değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Benim potansiyelimi bu coğrafya üzerinde nasıl ortaya koyacağım değişiyor. Şöyle bir bakıyorum. Teknik soru var mı önce? Onları bir cevaplayalım, aradan çıksın. Aile fertlerinde birine göre şehir iyi ve çocuklara göre iyi değilse
Çözüm nasıl oluyor? Vallahi süper soru. Burada da kompozit haritalar devreye giriyor. Aslında ben bu gece bunlara da değinmek istiyorum biraz ama şimdi mesela sen çocukların için yani sen evlisin. 2 tane çocuğun var. Karın, çoluğun, çocuğunla ilgili kompozit harita çıkarıyorsun. O bölgeye yani çünkü çocuğunun uyumsuzluğu seni de uyumsuz yapacaktır. Kader acayip enteresan eş zamanlı işler. Yani şunu belirteyim. Yani çocuğunun huzuru bozulursa senin huzurun bozulacak. Mutlaka seni orada rahatsız eden bir şey var. Olmalı. Yani kader böyle çalışır. Yani senin için muhteşem bir yer olamaz orası. Anlatabiliyor muyum? Çocuğunun yani için kötü bir yerse mutlaka senin içinde çeşitli yöntemlerle, farklılıklarla ya paranı ya şeyi işte oradan bir şey ters geçiyor. Hocam taşınacak zaman ve taşınacak yerlerin iyi veya sıkıntılı olduğunu nasıl anlarız? Hangi evlerde var, hangi planetlere bakmalıyız? Burada tabii yıldız pusulası da devreye giriyor. Yine relokasyon devreye giriyor. Hangi planetlere bakmalıyız? Yani bak bir kere yani zaman seçim astrolojisi. Bu dersten sonra seçim astrolojisi işleyeceğim. Mutlaka onu da yani dahil olmaya çalışın. Seçim astrolojisi. Seçim astrolojisi. Bu biraz hani taşınıldığı an. Merkür retrosu olmamalı. Ay böyle karşıt yapmamalı. Ay Mars'a kare yapmamalı. Yani ay böyle Uranüs kavuşumu, Uranüs kare falan gibi böyle ani beklenmedik olaylar olmamalı taşınma esnasında. Zamanın eğerse. Bir. İkincisi çünkü ay yuvayı gösterdiği için yani ay orada bozuksa arkadaşım yani sen yuvayı taşırken eşyaları kırarsın. Bir. İki. Taşınılacak yerin şehir il değiştirmeleri hani oradan neler geçiyor ne geçiyor kesişimleri neler onları daha iyi anlayacaksınız. Birazdan uygulama yapacağım arkadaşlar. Soruları kopyaladım demişim. Hocam astroloji geçmiş hayatta nerede olduğumuzu bulmamız mümkün mü? Ya da soru astrolojisinde geçmiş hayatta neredeyim diye sor. Süper soru. Bu mümkün. Ama bu çok ciddi bir matematik. Yani orada çok fantazi yani tamam mı? Çok fantazi. Ama bu var. Böyle bir şey var. Buradan sana şöyle anlatayım. Yani biraz da genel yani daha böyle bunun çok ince bir matematik olduğunu söyleyeyim ama tarihini bile bulabilirsin. Yani sen hangi yılda yani böyle bir matematik var. Bunu size karma astrolojide öğreteceğim ama ya birazcık kafa zorlayan bir matematik. Bir. İkincisi şimdilik siz güney ay düğümlerinize bakın. Yani güney ay düğümleriniz ne taraflardan şey yapıyorsa o bölgelerle sizin karmik bağlarınız vardır. Tamam mı? Yani güney ay geçiş hatlarınızda karmik bağlarınız vardır. Geçmiş hayatlarınızla ilgili oralardan şey vardır. Şimdi içinizde şeye inanmayan, karmaya mutlaka herkes inanır da reenkarnasyona inanmayan arkadaşınız da olabilir. Arkadaşlar bu benim fikrim değil. Ben elhamdülillah Müslümanım. Bu konuyla ilgili yani Allah inancım tam. Çünkü ondan sonra suçluyor arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız falan oluyor. O hocaya bak reenkarnasyona inanıyor bu da falan diye. Ondan sonra arkadaşlar ben Müslümanım elhamdülillah. Hani bir yeni gelenleri kendimi tanıtmış olayım. Yani şöyle diyeyim birçok dinde de bir şekilde kalübela var. Yani ben sana bu reenkarnasyon konusunu 50 farklı şekilde anlatabilirim. Hiç problem değil. Yani burada tabii şimdi biz mesela İslam'da buna işte demişiz kalübela işte elesbezmi demişiz. Yok öbüküsü bilmem ne demiş. Öbüküsü bilmem. Yani baktığımız zaman aslında dinlerde de buna benzer bir şey var. Yani arkadaşım yani bir kere bundan önce bir hayat olmuş olmalı. Yani matematik bunu gösteriyor. Yani aklın yolu bir. Yani elimizdeki matematiğe göre arkadaşım bu senin ilk hayatın değil onu söyleyeyim. Yani burada varsın ya. Vallahi billahi yani bunu İslam da söylüyor. İnan bana burada olman şimdi değil. Şimdi karar verilmedi. Yani bu daha önceki bir hayatınla ilgili ve sana garanti veriyorum bundan sonra da ölmeyeceksin. Yani burada öldükten sonra başka bir hayattasın. Yani bu İslam dinine göre mahşerdesin veya şeydesin yani bir şekilde varsın arkadaşlar. Yani ölüm diye bir şey yok. Onu belirteyim yani şurada benim karşıma gelene kadar en az 1 milyon kere ölmüş olma olasılığınız var. Sadece şu hayatın içinde çarparsanız eğer her gün hücrelerimiz ölüyor. Dolayısıyla benim 10 yaşındaki fotoğrafıma baktığımızda 10 yaşındaki İlker'in de fotoğrafı aynı fotoğraf. Yani aynı kişi. O da İlker Şahin. Bu da ben de İlker Şahin. 18 yaşındaki halimin fotoğrafına bakıyorsun. O da İlker. Bu da İlker. İkisi de aynı İlker. Ruhlar aynı ama bedenler farklı. Dolayısıyla ben zaten bu hayatın içinde yani 1 milyon kere ölmüşüm arkadaş. Dolayısıyla sadece bir hayatım için yani bir hayat kaç ölüm eder? Bu bir matematik arkadaşlar. Dolayısıyla hani kaç kere ölünce sen mahşere çıkıyorsun ya da cennete giriyorsun ya da bir yere yani erişiyorsun yani fenaya eriyorsun ya da ne bileyim bir şeye eriyorsun. Nirvana'ya giriyorsun. Yani bir yere gelişin onu ben tabii ki burada hani bilemeyiz ama bunu Allah bilir ama burada sonuç itibariyle arkadaşlar burada bir gizem var. Tam olarak belli değil. Yani bunu en usta diyanetçi bile bunu açıklayamıyor zaten. Hani Eles Bezmin'i soruyorsun söyleyen yok. Hani diyorsun Kalübela nasıl bir yer bilen yok. Yani ama herkes zannediyor ki bu dünyada doğdum gidiyor.
İşte burada arkadaşlar geçmiş hayatınızla ilgili de coğrafi izlerinizi hesaplayabiliyorsunuz coğrafi astroloji ile ilgili. Yani bu bir matematik ama burada çok ciddi bir matematik dönüyor arkadaşlar. Yani bunu eğer gerçekten matematiği çok iyi bilirsen, eğer yani mesela geçmiş hayatında tanınmış biri, sen onun şeyine kadar bile gidersen o kişiyi bile bulabilirsin. Yani tarihe geçen biri ise, eğer sen daha önce tarihe geçen bir şeyler yaptıysan oraya kadar bile, ya da ünlü biriysen, eğer tarihe bir şekilde adı geçtiyse o kişi olup olmadığını da sorgulayabilirsin. Bunun coğrafisini de sorgulayabilirsin. Ama şimdilik sen sadece şunu bil. Güney ay düğümlerine bakarak geçmiş hayatlarınızdan karmanız olan bölgeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu şimdilik bu kadar açıklayayım. İleride dediğim gibi bu çok fantazi bir konu. Karma astrolojinin içerisinde ben size acayip şeyler anlatacağım. O zaman tersiniz dönecek. Diyeceksiniz ki ne diyorlar hoca diye. Ama matematik görünce de ben çoğunuzun ikna olacağını düşünüyorum. Başladım ama hangi şehre gitsem daha çok işlerim açılır. İstanbul Güresin. Okey, cevaplayacağım. Taşınacaktın madem, hadi gel bakalım. Acil galiba bir şey var. Seninkinle başlayalım. Şimdi burada evet, sen zaten Ankara'dasın. Yani Ankara'nın içinde mi yer değiştiriyorsun? İstanbul'dan Venüs hattın geçiyor. Yani bu bölgeden Jüpiter'in geçiyor, çok güzel. Güneşin buradan geçiyor. Yine haritanın en tepesinde kendini gösteriyor. En tepede güneşi olan birisin bir de. Yani aslında şimdi neden böyle diyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi güneşi yay. En tepede. En tepe hattında güneş. Yani can kurban ya. En tepedeki güneşe daha ne istiyorsun? Hani bu hayatta alabileceğin en güzel hediyelerden bir tanesi tepede güneş yani. Dolayısıyla hani hepimiz zaten coğrafi astrolojide güneşi tepeye çıkarmaya çalışmıyor musunuz bir yerlere giderek? Dolayısıyla tabii burada coğrafi etki tabii bu, ama buraya geliyor evet. Jüpiter'in geçiyor. Bak tam Biga'nın üzerinden Jüpiter'in geçiyor ha. Onu sonra söyleyeyim. Tam Biga'nın üzerinden Jüpiter'in geçiyor. DSC hattından. Buradan birinden bir şeyler öğrenmekle ilgili bak yani buradaki Jüpiter benim, onu söyleyeyim bak yani. Jüpiter benim yani, tamam mı? Venüs'ün bu bölgeden geçiyor. Yani Türkiye'de zaten ana hatların bunlar. Şimdi bak ama mesela Jüpiter'ini en tepeye çekmek için mesela şu bölgeleri kullanabilirsin gibi ana hatlarda. Önce ana hatlarda bir bakın bakalım harita nasıl yerleşmiş. Ondan sonra haritayı biraz daha zorlaştırın. Nasıl zorlaştıracağız? Açıları açın arkadaşlar. Yani açılar gökyüzünde nerelere etkiliyor? Tamam mı? Şimdi biraz daha işler zorlaştı farkındaysanız. Şimdi bu kişi bunun bulunduğu coğrafyaya zoom yapın. Çünkü büyük planda okuyamazsınız orasını. Çok zor. Hani kişi nereyi hedefliyor o bölgeye zoom yapın. Bakın göreceksiniz ki etkiler bu bölgeden. Bakın Jüpiter'in MC'ye çekilmiş hali burada bakın. Görüyor musunuz? Yani pardon, Jüpiter MC üçgeni. Yani şöyle, MC noktası burası, Jüpiter buraya üçgen yapmış yani. MC'ye üçgen yapmış yani. Yani buraya gittiğinde, şu hatta gittiğinde Jüpiter MC yani öğrenmek, bilgi edinmekle ilgili konuda hedeflerini daha çok gerçekleştirebileceği, akademik kariyerini daha ön plana çıkarabileceği, hedeflerine daha çabuk ulaşabileceği bir bölge Jüpiter MC üçgeni. Bir de Jüpiter MC var. Yani Jüpiter MC ile Jüpiter MC üçgeni başka şey. Mesela MC üçgeni biraz önce dediğim gibi MC noktasına, yani şunun bakın şurada zaten Jüpiter bakın MC noktasına, yani oraya gittiğinde Jüpiter'i buraya kayıyor. DSC noktasından buraya gelmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Oraya gittiğinde. Yani MC biraz daha hani 2 dereceye, bu 4 dereceye. Yani ne oluyor? 4 dereceye kayıyor. 2 derece daha kayıyor. Jüpiter MC trinesi yaşamış oluyor arkadaşınız yani. Şu bölge senin o coğrafyada aktif olmaya başlıyor. Bir, tabii senin şimdi Juno da bu tarafta. O Juno'nun yansıması da senin haritaya şuraya olmuş oluyor. O Juno da buraya yansıyor. Tamam mı? Doğu kanadına. Şu bölgeye yansıyor. Tam da orada boşalmışsın işte partnerinde mesela. Yani Juno karen, tek karen olduğu için yani orada boşanmışsın. Yine bak şuralarda gerilimler yaşayabilirsin. Yani Anıtkabir çevresi. Mesela sen taşınacaksan ya Ankara'da, taşınmak için daha çok şehrin üst taraflarını seçmelisin. Yani Batı kanadı da olabilir ama orada evlenmeyeceksen eğer. Evleneceksen eğer o adamı da boş yanırsın yani. Yani Batı kanadı güzel. Onun yukarısı da güzel. Onu söyleyeyim. Ankara'yı burası olarak kabul edersem, yani Ankara'nın merkezi burası ya. Yani şu alanda daha fazla güzel, yani senin enerjin daha rahat bu bölgede. Fazla sorun yaşamıyorsun.
Evet, Batı kent işte tam o sınır senin işte. Orası güzel. Ama orada Batı kentin üstünde Juno Karen var. Evet, o bölgede orada bir Juno Karen var senin. Orası güzel. Ama orada gidip de evli eşinle birlikte oturacaksan kesin tartışırsın. Haritandaki Juno tek karesi çalışıyor. Tamam. O zaman problem yok. Oradaki alternatifi kaldırmış oluyorsun. Tamam mı? Gezegen sembolünde bir işlem yapmayacaksın orada. Juno'da partner demek ya, eş demek ya. Dolayısıyla oraya gidersen ayrılırsın. Ama o yoksa problem yok. Ama sen aynı zamanda Ankara Atatürk Şehir Hastanesi, Anıtkabir taraflarına doğru inersen de gerilim var. Çünkü orada da Uranüs hatların geçiyor o bölgede. Burada hani haritan ikinci eve düşüyor. Birinci evde Jüpiter'in hani 12. evden danışmanlıklar vesaire gibi konulara çalışır burada. Şimdi burada haritanın en tepesine Boğa burcu geliyor. En tepenin yöneticisi de ikinci eve geliyor. Bak burada yönetici olarak da buraya getiriyor. Şimdi hocam benim ikinci eve gelmiyor. Biz bir de Başak yok. Ne yapacağız şimdi, tamam mı? Yöneticilere bakacaksınız. Buranın yöneticisi nerede? Merkür nerede yani? Nasıl açılar almış, o da para getirebiliyor. Yani illa burada gezegen olmasına gerek yok. Gezegen olabilir jeodezide ama Merkür'ünüz nerede? Yani Türkiye'de para kazanmanız için yani ya da Türkiye sınır içinde bir şekilde yani Merkür geçerli. Birazdan Merkür yani ile ilgili konular yani iletişim, esnaflık yani işte Merkür, ticaret. Yönetici nerede? Hangi açıları almış? Bu size Türkiye'deki nasıl şeyler getireceğini burada az çok getiriyor. Şimdi buraya baktığımız zaman senin Merkür Başak'ta zaten 15 derece. Hani Satürn'de de çok güzel bağlar kıvamında. Şimdi sen para istiyorsun, kesinlikle İzmir diyorum. Haritan bu şekilde. Birazcık daha bir diğer arkadaşına bakalım ama bu sefer biraz daha merceği büyütelim. Mesela başka bir ülkeye gidelim mesela. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Birazcık daha resmi büyütelim. Ne yapalım? Yani evden çıktı. Eve baktık. Hani mahalle değiştirdik önce. Şehir değiştirdik. Melbourne doğumluyum ve Türkiye Ankara'da yaşıyorum. Harita takla atıyor. Aha buldum. Doğum enerjisi olarak İstanbul'da yaşarken bu enerji nasıl çekiyor? Şöyle bakalım. Bakın. Enerjisi bu şekilde çalışıyor. Tamam mı? Hani batı kanadına. Batı, doğu, hani kuzey, güney. Bakın şurada Mars kanadı var mesela. Bakın şu aşağı kanat. Bakın Şiron kanadı var. Neptün kanadı. Şiron kanadı. Bakın Jüpiter, Satürn kanadı. Şimdi bu kanatları da işaretleyeceksiniz. Bu bölgelerde tabii bu gezegenlerin enerji yani. Bakın şuradaki kanat şurası arkadaşlar. Bakın. Şöyle görmeye çalışın, tamam mı? Bu kanat burası mesela. Şurası bak şurası. Yani yerlerine yerleştiriyorum. Bakın bu şurası arkadaşlar. Tamam mı? Yerlerine yerleştireyim ki hani orada baktığınızda birleştirin neyi nereye gidiyor diye, tamam mı? Hayat olarak yani İstanbul'da yaşarken mesela bakın Ay kanadı Tekirdağ'a doğru çekiş var mesela bakın. Ay kanadı yani yuva kanadı yani o tarafa doğru gitmek istemek. Ay böyle dürtüsel şeyleri gösteriyor. Buradan bakın Venüs geçiyor bakın. Şu Venüs geçişine bakın. Şu Venüs geçişine bakın mesela. Enteresan bir Venüs geçişi var. Venüs burada bakın şuradan bir Jüpiter kesişimi var mesela şu bölge. Bakın Jüpiter geliyor şu akstan şurada kesiyor mesela. Kesişimler de önemli. Orada birleştireceksiniz enerjiyi. Bakın örnek Güneş buradan geçiyor. Bakın görüyor musunuz? Uranüs'te kesişiyor. Bakın Neptün'le kesişiyor. Şiron'la kesişiyor. Satürn'le kesişiyor. Yani bu ne demek? Şimdi bunun haritasında burada ani olaylar yaşama ihtimali var. Ama Uranüs'ü mesela bu yönde değil. Bakın pusulada bu yönde değil. Yani yansıması düşüyor buraya sadece. Kesiyor ama mesela burada ani olaylar yaşama ihtimali var. Ama gerçek Uranüs'ün gerçek iz düşümü, çekim alanı şu tarafa doğru gittiğini görüyoruz. Yani daha çok doğu kanadında olduğunu görüyoruz. Uranüs'ün sadece bu taraftan kuyruğu var. Yani Uranüs böyle geliyor, böyle gidiyor. Yani geliş hattı burası. Burada kestiği noktalarda çok önemli. Ama yine de mesela örnek Mars, Uranüs mesela. Şu bölge sert. Onu söyleyeyim. Çünkü Uranüs Mars karesi var burada. Bu da yine bu bölgede bazı ani sorunlar ve onu yaralayan sorunlar ortaya koyabilir. Mars, ASC bakın. Yine burada aile kavgaları. Çünkü DSC ilgili ilişkiler konusunda kavgalar. Ani beklenmedik problemler. Yine burada bakın. Şu bölgeyi kesiyor. Şu bölgeyi kesiyor bakın Uranüs. Lilith burada. Arkadaşın şu bölgede yine sorunlar yaşamış.
Bakın şu bölge alttan nasıl desteklendiğini de görüyorsunuz. Yani bunlar nereleri kesiyor? Olumlu olarak, olumsuz olarak bunları da birleştirip konuyu şey yapabilirsiniz. Yani olumlu çizgileri, mesela örnek burası olumlu hat. Olumlu hattı ne kesiyor? Bir de senin haritanda ne var? Satürn neyi var yani mesela? Gibi. Bunları düşünerek burada birleştirebilirsiniz. Sembolleri arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Sağlıkla ilgili sıkıntısı olan birine bölge önerirken nerelere dikkat etmesiniz? Bak, belki cilt problemleri olabilir. Diş problemi, kemik, bel fıtığı vesaire gibi olaylarla biraz cilt zayıf, yani cildi biraz zayıf olabilir falan. Güzel Satürn var ama yani hiç çabuk yıkılacak kız değil. Ama şu 150 açıyı görüyor musunuz? Bakın. Yani mesela Satürn Oğlak, bu kızın zaten cilt sorunları var. Ondan sonra senin kemik sorunların var. Senin kalsiyum eksikliğin var. 150'lik gönderdiğin için. Sen şimdi mesela bu arkadaşınızın tansiyon problemleri. Yani olayı daha çok sinir sisteminde. Değil mi? Gözle ilgili miyop, hipermetrop belki sorunları var. Olabilir. Çünkü bakın burada kuzey ay düğümü 5-7 derece. Burada Aslan burcunda bir sabit yıldız var. Belki 7 derece falan, burada görme problemleri falan ortaya koyabiliyor. Miyop, hipermetrop gibi göz sorunları ve kan dolaşımında tansiyonla ilgili, şeker vesaire gibi ailesinde karmik olarak bir olay olabilir. Yani aileden gelen bir kalp, tansiyon problemleri olabilir ve ona yansıyabilir. Mesela sen şimdi bu arkadaşınızı mesela hani güney kuzey ay düğümlerinin olduğu taraflara veya Satürn hatlarına göndermemelisin. Ama şimdi bunu Satürn'ü çok güçlü mesela. Hasta olursa Satürn, mesela bu arkadaşınız Satürn yönetiyor ya, Satürn küçültmek demek. Mesela asla kanser olmayacak mesela. Hani ben bu konuda, çünkü biz Satürn hani garanti veriyorum yani. Tamam mı? Hani bu arkadaşınız asla kanser olma oranı çok düşük. Neden? Bu arkadaşın problemi şu: ağrı çekmek, sızı çekmek, ağrı. Çünkü Satürn ya. Satürn daraltan bir şey. Dolayısıyla herhangi bir şey olsa daraltacak. Bunun daha çok tansiyonuna yansır bu. Nedir bu? Hani tansiyonum düştü falan. Yani ileride yani yaşayacağın şeyler. İşte diz kapaklarının alt kısmı, yani o kaval kemik, yani kemik, işte ayak, dizinin altındaki bölge, işte bilekleriyle diz arası biraz ağrı falan, sızı hissedebilir gibi. Yani ama herhangi bir şeyde Satürn mesela onu orada baskılıyor. Nedir bu? Yani hayatında herhangi bir kanser riski Satürn'den dolayı kısıtlanmış durumda. 6. evde Satürn, çünkü hastalığı daraltıyor. Yani büyüyen bir hastalığı olduğunda daralan bir hastalık daha çok ağrı çekilen bir hastalığa dönüyor. Yani bu nedir? Diyorum ya bel fıtığı var bu arkadaşın, ya boyun. Yani bir kemikle ilgili bir sorunu var. Kaval kemiği olabilir ya da ciltle ilgili bir sorun olabilir ama dediğim gibi bu konu daha çok ağrısızı ve sinir sistemiyle ilgili yansıyacak ve tansiyona düşme, çıkma şeklinde çıkacağını zannetmiyorum. Satürn var da düşecektir daha çok. Bu daha çok ağrısızıyla yüzleşir ileri doğru. Ama mesela biz hasta olan birini Satürn hattına gönderebiliyoruz. Mesela kanser olan birini. Çünkü neden? Daralsın diye. Satürn üçgenlerine gönderiyoruz ki hastalık daralsın, küçülsün. Değil mi? Kanser olan bir kişiyi şeye gönderebilirsiniz mesela. Hani Satürn üçgenlerine, Satürn geçiş hatlarına, Satürn emsilere. Gönderin ki hastalık büyümesin. Ağrı çeker, sızı çeker ama, değil mi? Ne olur? Ama hastalık büyümez gibi. Oğlum yurt dışında hangi ülkede yaşaması daha uygun kariyer ve sağlık için? Yani şöyle diyeyim, bu bir kere yani bu önümüzdeki 2 yıl içinde bu bir yere gidecek. Vatan, aile kavramlarından uzaklaşacak. Çünkü ay karesi var. Yani ay Merkür kare. Ve sen çok çocuklarına bağlı yetiştirmiş olabilirsin onları. Kendine bağlı yetiştirmiş olabilirsin. Buradan dolayı da çok zorluk çekebilir bu çocuk. Onu söyleyeyim yani. Çünkü 8. ev biliyorsun Survivor, yani hayatta mücadele etmekle ilgili. Uranüs buradan geliyor. Yani bu 2023'e kadar bu çocuk hep bir yuva, hani ayakta kalma mücadelesi, işte ne derler ona, yani natal haritasından dolayı işte evden ayrılacağım, nereye gideceğim, ben nasıl duracağım, ne yapacağım, yani anladın? Biraz da o hani yuva formatıyla ilgili biraz hani bir Survivor'ı var, yani onu söyleyeyim. Allah'tan burada Ay Venüs'le yani biraz olumlu açılarda da Ay Venüs birini ağırlıyor. Yine MC'ye olumlu açılar yapıyor da oradan kurtarır paçayı ama yani bir mücadelesi var, yani 2023'e kadar bir mücadele verecek. Onu söyleyeyim, 2024'ten sonra kariyeriyle ilgili çok güzel şeyler var. Uranüs ikizlere geçince onu çok güzel destekler. Şimdi gündeme gelelim. Bak mesela Juno geçişi bak. Juno ASC.
Juno ASC geçişi ne demek? ASC ne demek? Ben demek. Juno bana gelmiş değil mi? Bu aks üzerinde bana bir Juno gelecek. Mesela bir partner buradan bekliyoruz. Bir güneş, bak güneş en tepeye çıkmış burada. Bu bölge onun için kafa karıştırıcı bir bölge. Bu bölge iyi bir bölge gibi gözüküyor. Peki güneşi nerede bunun? Bir kere bu çocuk bu bölgeden sakın evlenmesin. Şurada bir partner var. Venüs ASC, DSC'den geliyor Venüs. DSC karşıdan geliyor. Bir teklif ama zorlayıcı bir ilişki. Mesela Venüs burada zorlayıcı ama şu bölgede bak, görüyor musun? Şu bölgede çok güzel bir geçişi de var. Ama yani burada mesela bu bölgeyi çok zor, bu bölgeyi çok isteyebilir. Mesela bu bölgeye çok çekilebilir, işte kareler var ya, onu çekecek oraya. Güney ay düğümleri, bak Güney ay düğümleri bu bölgeden geçiyor. İzmir, Bodrum bu taraflara gitmek isteyebilir bu çocuk. Döngü yani dürtüsel olarak. Yani orada çok sevebilir. Şu bölge çok sakat bir bölge. Şu bölge güneş karesi var. Burada mesela çok ciddi problemler yaşayabilecek bir alan içinde. Peki yani bunun yazmak istediği bölüm neresi? Ülke olarak değil mi? Yani Türkiye olarak değil. Ankara'da üniversite okur okumasına da orada bir sevgiliyle bir tartışmalı problemli olayları da var. Yine şu bölge güzel. Ama Ankara'da sevgilisi, yani sevgili konusunda güzel değil bu bölge, okuyabilir ama şu bölgede yine problemler, ilişkilerle ilgili problemler. Ama İstanbul, İzmit, Eskişehir, Antalya bu bölgeleri yazabilir. Çanakkale'yi yazabilir. Jüpiter çok güzel geçiyor oradan. Ama orada bir Merkür karesi de var. Zorlayıcı etkiler de var. Ondan sonra enteresan bir şekilde Satürn Van tarafından çok güzel bir destek gönderiyor ona. Ve şurada birleşiyor. Van tarafından bir Satürn desteği var. Uranüs yine bu bölge üzerinden Gaziantep, yani bu bölge üzerinden de güzel bir etki gönderiyor. Ama ülke olarak bakarsak, yani daha geniş bakarsak olaylara arkadaşlar, daha büyük olarak bakarsak, şöyle burayı kapatalım bir. Evet, Güneş'in zaten Türkiye, İstanbul biraz önce işaretlediğim yerden geçtiğini görüyoruz. Yani Güneş aksları üzerinde durması Greenland, Ay'a çekiyor. Mesela Ay Brezilya tarafına doğru çekiyor. Ama ben oraya gideceğini, yani Brezilya mesela o çok çekici gelebilir yani. Çünkü Ay geçişleri var oradan. Bakın şuradan Ay geçişleri var. Brezilya'nın sahil kenarlarından. Güneş daha çok yukarıdan Avrupa'dan iniyor. İstanbul, İzmit, Eskişehir, Antalya aşağıya doğru gittiğini görüyoruz. Venüs zaten tepede, hani ay ağırlaması var. Mesela Almanya'ya giderse, o taraflara, Avrupa tarafına giderse çok güzel alternatifler bulabiliyor orada. Çünkü ay Venüs ağırlamasından dolayı da onu orada çalıştırabiliyor. Bak çocuğunuzun ay tek karesi var ama ay tek karesi bir yandan da çok önemli, güzel bir şeyi de vardır. Bir çıkış enerjisi veriyor mu? Ay en tepeye olumlu geliyor. Bu çocuk gerçekten bir şeyler okumak isteyecek. Yani ya da başarmak isteyecek. Yani biraz, çünkü Ay, Venüs ve MC tarafına olumlu açı veriyor. Üçgen, Kuzey Ay düğümü ASC üçgen, Güneş üçgen, Uranüs üçgen, Satürn kavuşum en tepede, Uranüs MC en tepede, yani çok ciddi destekler alabiliyor. Satürn en tepeye yani kavuşuma çıkıyor. Yani Fransa, İngiltere, İspanya bu bölgelerde. Yine şu bölge onun için çok güzel olabilir. Şu bölge onun için güzel olabilir. Yine Neptün üçgeni var buradan mesela, şu bölge. Venüs burada çok güzel. Şu hat üzerinde. Aşağıdan bakıyorum. Şöyle kıvrılan bir hat var. Tamam, burada en azından Ay üçgen, bak görüyor musun? Şu Yugoslavya, Romanya, Bulgarya, Yugoslavya, hani bu Litvanya, bu bölgede Venüs ve alt taraftan Ay bunu destekliyor. Buralar güzel, yani sahiplendiği bölgeler. Ay vatanla ilgili, yani evle, yuva ile ilgili o bölgeleri sahiplenebilir. Ay ile birbirine ağırlama olduğu için, yani mesela bu bölgelere gittiğinde güzel şeyler yaşar, onu söyleyeyim. Yani o bölgelerde iyi. Ama mesela şu bölgeye gitmemeli. Şu bölgeye gitmemeli. Ay mesela şu bölge sakat. Nedir? Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Tahran, bu bölge sakat. Ay kare yapıyor. Yine Kırgızistan güzel ama orada Plüto karesi var. Oraya da gitmemeli. Yani ay güzel ama yanında Plüto karesi de var. Çok ciddi engellenir. Mesela bu bölge çok sakat. Satürn, Jüpiter kareleri. Şu bölge, o bak şurada çok feci güzel şeyler var. Bir dakika. Ama yanında kareler de var. Mesela Çin, Japonya, üzerinde Neptün kareleri var mesela. Hiçbir zaman Kore'ye gitmemeli mesela. Kore'ye gitmesin yani. Diyebilirim.
Dünyanın yani Türkiye onun için güzel. Yani Bulgaristan ve Yunanistan onun için güzel. Yani İstanbul bölgesi onun için güzel ama evet yani ama dediğim gibi Türkiye'nin şey bölgesine yani biraz daha şu bölgelere dikkatli olması gerekiyor. Şu bölge Kayseri, İçel, Mersin, Hatay hani şu bölge biraz sakat ve zorlayıcı gözüküyor. Bunun dışında şurada bir partnerle bir sorunu var. Ankara'yı seçebilir yani. Problem yok. Sadece Ankara'da sevgilisine dikkat etsin. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Tekrar yine aynı gün aynı saatte yine coğrafi astrolojinin 3. dersinde dediğim ayrıntılara değinirken yine buluşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu gecelik bu kadar. Hayırlı geceler arkadaşlar. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.